Herkese merhaba. Ben Övgü. Ben Öykü. Bugünkü videoda Hercai'den konuşacağız. Evet, hazırda böyle 3. bölüm izlendi, tekrarları vardı. Biz de izledik derken hani neden bu kadar tuttu, neden bu kadar popüler oldu onu beraber konuşalım dedik. O tekrar bölümü bile ratingde gördün mü? 30 şey mi? 30 rating mi? Öyle bir şey almış. Nasıl? İlk bölüm. Dünkü tekrarı. Evet. Oo, çok iyiymiş yalnız. Yani yanlış olmasın da onun gibi bir şey yani. Hani bayağı iyi ratingleri gidiyor. Ve neden acaba bu böyle bu kadar tuttu? Onu konuşmak istedik. Artıları ve eksileriyle de konuşmak istedik yani. Biz de izliyoruz ve merak ettiriyor yani gerçekten bir sonraki bölümde ne olacağını. Ve iyi de bir dizi izleyicileri olduğumuzu düşünüyoruz. Neyse, öncelikle bence en önemlisi hani hep diyorlar ya işte Konak dizisi, işte Aşiret dizisi, işte İntikam dizisi. Bence bunların ötesinde bir şeyden dolayı tuttu. Evet tamam, bunlar genelde tutan temalar ama sadece bunlardan dolayı tutmadı diye düşünüyorum ben. Ben de. Çünkü daha önce de böyle Konak dizilerinin tutmayanları çok oldu. Şimdi hani saymayalım ama siz de biliyorsunuzdur. Evet. Hepsi de aynı çekicilikte olmuyor. Ben şeye inanıyorum. Çok mu alakasız olacak senin söylediğinden, başka bir yöne gidiyoruz ama böyle bütün set ekibinin, çalışanların, yazanların, bütün o dahil olan o yaratıcı ekibin hepsinin o heyecanı duyması ve yaptıkları işe o böyle çok sevgi duymaları kesinlikle etkiliyor diye düşünüyorum. Çünkü tabii ki de her işte herkes çok heyecanlanacak. Sonuçta bir emek var. Bir yatırım yapılıyor zaman olarak, bir sürü yatırım yapılmış oluyor. Yani paranın dışında da. Ama yine de böyle sanki bazı işler daha böyle sıcak, daha böyle bir tutkuyla yapılıyormuş gibi geliyor. O işler tutuyor. Bence çünkü oyuncular çok sahipleniyorlar projeyi. Yani sadece oyuncular değil, bizim gördüğümüz kadarıyla oyuncular arkası da sahiplenince sanki o sevgi işe de yansıyor gibi. Bizim gördüğümüz bu yani. Sanki onlar çok sevilerek yapılmıştı her aşaması gibi. Bir de kesinlikle şunu konuşmadan geçemeyiz ki bir kitaptan uyarlama olduğu için o kitabın okuyucuları sevilen bir kitapmış anladığım kadarıyla. Onlar hazır başladılar. Ve yani bir hayran kitlesi varmış gibi aslında ama bu da her zaman bence yeterli olmuyor. Değil. Evet yani daha önce de yani kitaptan yapılmasına rağmen bazen yaş skalası tutmuyor okuyucuların. İşte izleyici kitlesine uymuyor falan. O yüzden o da aslında bir kriter değil bence. Ama tabii ki de artısı şöyle olmuştur. oldu. Yani böyle devamlı temponun düşmediği bir hikaye. Mesela dün 3. bölüm izledik. Yani o 3. bölüm boyunca böyle hani tempo düşmüyor ve tansiyon hep yükseklerde. Ve böyle dediğimiz anlar da vardı yani. Aynen. O yüzden hani o aslında biraz izlettiriyor. Bir de öyle olduğu için de kitaba tekrar dönmek istiyor insanlar. Böyle birbirine besliyor gibi o kitap ve dizi. Hani kitaptan gelenler diziyi izleyip ve birebir aynı olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle, yani öyle okudum. O yüzden de daha da bir heyecan ve merak olmuş oluyor. Aslında mantıken birebir olmaması lazım. Aynen, yoksa spoiler dolu spoiler olurdu yani. Bu yüzden de fragmanlarda merakla beklenmiş oluyor. Tabii ki de oyuncuların uyumu ve bence gerçekten içine girebilmeleri çok güzel. Çünkü mesela Ebru Şahin gerçekten o masum kızı yani hissettiriyor. Sanki oymuş gibi, o Reyhan'mış gibi geliyor. Akın Özü de daha önceden oynadığı rollerde de iyiydi ama burada daha iyi gibi. Evet, tam olmuş yani artık diye düşünüyorum. Uyumlu olmaları da önemli yani uyumlu. Hani yani sadece o iki başrol değil, bence bütün cast hani uyumlu. Bir de çok karakter var. Her karakterin kendi hikayesi var. Yani ve ileride onlar birbirlerine bağlanacaklar. İşte düğümler çözülecek, yeni düğümler atılacak. Bunlar da tabii heyecanı ve o tempoyu yüksek kılan faktörler. Evet, çok fazla çözülmesi gereken konu var. Mesela ben şeyden çok hoşlanmadım açıkçası. Mira'nın evli olması beni çok mutlu etmedi. Ama tabii ekstra bir konu çıkmış oluyor. Tekrar çözülecek bir düğüm atılmış oluyor. Veya mesela ve tabii ki de bence özellikle de Türk dizilerinde o bölüm süreleri uzun, onun için bir ekstra hikaye çıkmış oluyor yani. Her ne kadar seyirciyi birçok kişi rahatsız etse de. Ben biliyordum. Köprü sahnesinde bittiğini biliyordum mesela 3. bölümün. Köprüye geldiler. Dedim ki Allah Allah daha yarım saat var. Ne olacak ki hani neler olabilir diye. Evet, ve 10 dakika yürüyorlar. Şarkılar eşliğinde. Yani uzuyor gerçekten. Sonra 5 dakika bakışıyorlar. Aslında çok zor yaptıkları. Bir haftada 2,5 saat çekmek yani çok çok büyük bir zorluk ve emek yani. Evet. Ama karşılığını alıyorlar şimdi. Bir de kötü karakterler evet kötü ama bilmiyorum bazı karakterler mesela Azad'ı çok
Yani seviyorum, üzülüyorum onun için ama aynı zamanda da ondan olmasını da istemiyorum. Evet. Yani bu tip şeyler de var hani. Bir de şeye dikkat ettik en çok. Çok masalsı bir hali var. Yani evet tamam Mardin'de geçen bir aşiret dizisi gibi ama çok gerçekçi değil. Bir böyle yani tamam izlerken hani bu da böyle olmaz diyorsun. Bu da saçmaymış diyorsun ama zaten o masalsılık izleyiciyi hani o şeyde aktif kılıyor yani hani daha merak ettiriyor. Evet, masalsı bir gerçeklik dedik yani biz aramızda konuşurken. Mesela orada gelinlikle kaçarken işte bir adamın alıp evine işte orada çay vermesi, burada uyuyabilirsin demesi. Yani ilk bölümde de, 3. bölümde de o rüyalar üzerinden devam etmesi, kararlarını ona göre vermesi veya vermemesi. Yani birincide vermemişti. Evet. Böyle mistik, böyle masalsı bir gerçeklik de bence o şeyi anlatıma da, konuya da ekliyor yani, uyuyor. Sanki böyle zaten kimse onun çok fazla gerçekçi olmasını beklemiyor. Sadece istediği gibi o aşkı, imkansızlığı, o çatışma dolu olayları izlemek istiyor insanlar zaten. Ve tabii ki de kavuşamayacaklar. Tabii ki de Reyhan'ın affetmesi uzun sürecek. Evet. Hatta nasıl affedecek bilemiyorum ama. Yani aslında affetmemesi lazım. Tabii ki de şimdi bunlar bizim hani başarılı olduğunu düşündüğümüz şeyler. Bir de şey var. Hani rakiplerine bakıyoruz. Hani o saatte kimler var? Aslında güçlü diziler karşısında olmasına rağmen böyle olması ve hani gittikçe de yükseltmesi. Merak ediyorum yani bu ne kadar devam edecek. Herhalde çok rahat. Ben en az bir 2 yıl sürer diyorum. En az ben de sürer diyorum. İşte dizi fuarına da gidecekmiş. Evet. Ben satılacağına da inanıyorum. Özellikle Orta Doğu'da çok ses getireceğine ve yine böyle star olarak Ebru Şahin'in ve Akın Akınözü'nün çıkacağına inanıyorum. Bir de Mia yapım için de çok iyi oldu. Çünkü önceki işleri daha tuttu falan ama yani bu tam böyle bence star işi olmuş olacak Mia yapım için. Reyhan'ın güçlenmesini görmek isterdim. Çünkü şu an bütün kurban pozisyonda bütün olaylar onun başına geliyor. Reyhan'ın güçlenmesini görmek isterdik. Bilmiyorum olacak mı ama. 2. bölümün sonundaydı değil mi? İşte bitti hani izlemeyen varsa artık zaten bu videoyu izlemiyordur diye düşünüyorum. İşte hani o terk edilince o hani intikamını alacakmış gibi geldi. Hani kız da bunun intikamını alacakmış gibi geldi. Ve hani bizce ben başka yorumlarda da okudum. İstanbul'a gidecek, güçlenecek ve hani başka biri olarak gelecek. Hani ne kadar o çatışma ve o aralarındaki gerginlik o sürede devam ederdi. O şekilde uzun bölümlerce devam ettirmek belki zor olurdu. Ama yani öyle bir güçlenme hikayesi görmek istedik yani. Ve 3. bölümde o yoktu. Evet. Hani izlettiriyor mu? İzlettiriyor. Ama ben yani yine olabileceğine inanıyorum. Şimdi aklıma mesela Gümüş geliyor. Gümüş de böyle daha böyle kurban pozisyonunda masum, böyle daha sessiz bir karakterken böyle bölümler boyunca güçlendiğini, iş sahibi olduğunu, çok başarılı olduğunu görüyorduk. Ve aslında Orta Doğu'daki başarısında da bence bir katkısı vardı yani. Kadını bu şekilde güçlü göstermek, yani kurban pozisyonundan çıktığını görmek güzel bir şeydi. Bence bunda da olabileceğini umuyorum. Yani öyle olmasını istiyorum. Ben de öyle olmasını isterim. Bir de çünkü hani bu belki duymuşsunuzdur. Disney prenses hikayelerinin en çok eleştirilen yanlarından biri hep böyle kurtarılmayı bekleyen prenses veya işte kız işte ve prens gelip onu kurtarıyor. Hani biraz o masalsılık hissini belki hani de burada onu sürdürmek istemişler. Ama sonuçta bu kadar kişi izliyor ve bence her zaman düşünüyorum, etkilendiğini düşünüyorum. Yani gerçekten izleyicileri etkilediğini düşünüyorum anlatılan hikayelerin. O yüzden yani en basitinden bir ağlamayı bile yaratabiliyorsa bizde veya bir gülmeyi başka etkiler de yaratıyordur. O yüzden güzel etkilendirmesi gerekiyor yani. Evet, o yüzden Reyhan'ın güçlenmesini ve daha dik durmasını, kurban pozisyonundan çıkmasını isteriz. Tabii ki de o karakterin o sertliği, hani o intikamdan dolayı işte sevmemiş vesaire. Mira'nın hani o sert olmasının nedeni falan filan, bazıları bunu çok çekinilmiş. Ama bence bazen biraz fazla sert oluyor yani. Hani bağırması falan gerek yok yani. Tamam, sonuçta hani affedecek Reyhan, biliyoruz. Bari affedeceği kadar hani sertlik de olsun. Ne şey gibi, Siyah Beyaz Aşk mıydı? Evet. Oradaki de adamı o kadar uç yapmışlardı ki yani biz artık sevemiyorduk yani. Evet yani evet. O kadar olmasın hani yani. Bu kişinin içindeki iyi kötü çatışması dikkat çeken ve iyi bir yani güzel bir çatışma yani. O hani gelgitlerini görmek, işte ağlıyor, sinirleniyor falan ama çok da hani kırmamak lazım. Değil mi? Evet. Affedilmez yapmamak lazım yani. Evet, affedilebilecek kadar göstermek gerektiğini düşünüyoruz. Şu anki halinde biraz bahsettim ama yani bütün kötü şeyler kızın başına geliyor. Yani hani çok o Miran terk ediyor.
Bir de üstüne bir de kardeşi şey oluyor. Bir daha üstüne ailesi hani ve etrafına kötüler. İşte o biraz hani masalsı dediğimizde biraz öyle hani normalde hani gerçekçi bir hikayede kötünün hani iyi yönü de vardır. İşte bir kötü yönleri de vardır. İyinin kötü yönü de vardır. O Başına hani gelenler biraz kendi yaptığından başına gelir. Bir şekilde yani hani her şeyin bir nedeni var. karakterler iki boyutlu gibi sanki hani burada. Hani sanki kötü hep kötü. Mesela Yaren artık yani kıza ne yapacaklar yani. Hala kötü. Böyle bir hani yazık falan Böyle onun da mesela olsaydı. böyle pişmanlığını görmek veya böyle içindeki onun da gelgitlerini görmek bence çok daha ilginç ilginç olabilirdi. olabilirdi, Mesela annesi evet. daha böyle hani bir yandan iyi oluyor, kötü oluyor, hani şey Evet, oluyor falan. evet, Evet, evet. kötü bir karakter ama hani bir gelgitlerini görüyoruz. Orada bence bütün karakterlerde, kötülerde bile o gelgiti görmek. Ya en azından hani nereye kadar, hani sınırı ne kadar kötü Evet. olabiliyor onu görmek. Ama belki bilmiyorum, sen şey diyordun, Reyhan öldürüleceğini söyleyince hani Yaren'in yüzü hani böyle emin Sonra olamadım. bayağı gülüyordu ama ben anlamadım. Neyse size yorumlara yazın neler düşündüğünüz. Reyhan'ı nasıl görmek istiyorsunuz mesela? Biz özellikle o hani kadının gücü. Bir de şey düşündük. Biraz şey sanki dengelisini kurmaya çalışmışlar gibi. Hani o işte ailenin erkeklerin daha çok sözü geçiyormuş gibi. O Shadow'lu ailesine özellikle ama öbür tarafta da aslında kadınların sözü geçiyor gibi hani. Evet, yani kadınların nasıl gösterildiğini inceliyorduk da. Evet. Bizce önemli bir şey çünkü. Mesela hastanedeki doktoru kadın yapmışlar hani. Tamam bari bunu Bütün erkek otorite yapmayalım figürleri diye. erkek değil yani. Evet. Bu da bir artı puan bence. Yani evet hani en azından bunu yapabilmişler. Peki bu çok ünlü olan oyuncular yerine hani yine daha önce gördüğümüz ama böyle başrolde çok ünlü olmamış oyuncuları başrole koymaları da mı acaba çekici yaptı? Mesela böyle çok daha ünlü oyuncular burada oynasaydı aynı etki yaratır mıydı diye konuşuyorduk. Yani onun özelliği o muydu? Bence etkisi var. Daha önce görmediğimiz, daha görmediğimiz de demeyelim. Yani ikisini de gördük aslında ama. Çünkü bak gördük ama şöyle gördük. Hani oyunculuklarını biliyoruz. Yüzlerine aşinayız. Yani mesela daha O öncesinde... da herkes değil büyük ihtimalle. Değil. Yani ama mesela böyle sıfırdan başrole çıkmıyor sonuçta oyuncular yani. Tabii hani. evet. Belli bir deneyimden sonra ve başrolü kaldırabilecek durumdan sonra hani çıkabiliyorlar. Böyle kafamızda oyuncular yerleştiriyorduk. Siz de yapın isterseniz. Hani acaba mesela bu oyuncu olsa nasıl olurdu? Bu oyuncu olsa nasıl olurdu? Yani aslında bence yine tutardı diyesim gelirken diyemiyorum. Bence bu etkisi var yani. Yani evet, Yani oyuncuların hani çok bence de etkisi var. sıfırdan da değil ama hani böyle en ünlü de değil. Çünkü çok ünlü oyuncuların sonraki dizilerinde şöyle bir şey oluyor. Beklenti aşırı yükseltilmiş oluyor o kanal tarafından, dizi tarafından. Sonra daha önce yaratılan o karakter ya o oyuncu için yaratılan önceki çok tutmuş dizisindeki karakteri arıyor izleyici ve dolayısıyla tatmin olamıyor. Beklentilerini karşılayamıyor. Bir de şimdi gerçekçi olalım. Şimdi o star oyuncuları koydukları işlerde senaryo geri planda kalmış oluyor. Artık bu yapımcıların bir seçimi mi? Yoksa hani öyle mi denk geliyor? Reklamdan mı bu şekilde oluyor? Hani böyle tanıtımlardan mı böyle oluyor? Ama senaryoda geri kalınca senaryo yani işin özü. Aynen, Yani senaryo o kadar önemli ki bir dizinin tutması için senaryonun çok güçlü olması lazım. Böyle olunca da mesela bazı star işlerinde gördük yani geçmişte de çok tutacağını düşündüğümüz o starların oynadığı diziler o kadar tutmadı. Çünkü senaryo biraz hani belki de yatırımı daha çok oyunculara yaptıkları için geride kalmış oldu. Ama burada bence böyle onun bir dengeli bir şey var. Senaryodan da öte bence işte o beklentiden dolayı. Yani mesela çok star oyuncuları izlerken önceki dizilerindeki karakterleri o kadar sevilmiş oluyor ki seyirci o karakterler gibi bir şey bekliyor. Ya da oradaki aşkı arıyor. Ondan sonra uyuma alışamıyor. O karaktere alışamıyor. Ve beklenti nasıl olsa karşılanmıyor. Ama mesela öyle çok star olmayan oyuncular böyle dizilerde başrole konulduğu zaman yani daha temiz bir sayfayla başlıyor seyirci. Yani beklentisi yok yani. Bir de şey tam olarak karakterle özdeşleşebiliyor. Aynen yani daha önceki karakterini arkada çok rahat bırakabiliyor. Çünkü zaten hani başrol mesela Akın Özü başrol oynadı daha önce ama hani arkada bırakabiliyoruz bunu. Çünkü hani o star şeyine daha erişmedi. Öyle bir baktık gibi oldu da. Nasıl yani star o falan. Hayır. Acaba bu şehir dışında çekilmesinde bir etkisi var mı? Mesela çünkü Sen Anlat Karadeniz'de hani İstanbul'da çekilmediği için. Bence İstanbul dışında çekilen hikayeler yani ister istemez daha farklı olmuş oluyor. Daha böyle İstanbul'u gelin de öyle değil mi? evet, daha lokal desem tam değil.
Hani böyle daha farklı oluyor İşte yani. belki o masalsılığı besleyen bir Olabilir. etken oluyor. Aynen. Evet, herhalde. Evet. Çünkü mesela Mardin hakkında tabii ki de gerçeği yansıtmıyor dizi. Hı-hı. Bence yani. Evet, hani. tabii ki de Mardin Çünkü halkı böyledir diyemeyiz. Yani aynen. Antep dizilerinde de Antep insanı böyledir diyemeyiz. Mesela Diyemeyiz, Gülperi de aynen. Antep'te. Yani Antep'te evet. çekilmiyor ama o Ama sonuçta Antep yani o çekilen Antep'le olan onların konuşmasını bile şey evet, biz yapıyor mesela hani. direkt şey yapıyoruz yani. Hani bu böyle değil falan diyorsun. Aha. Mardinliler de öyle diyordur muhakkak. Hı-hı. Ama o hani özellikle o genel hani Türkiye izleyicisine hitap ederken Mardin'i bilmeyenler için o masalsı geliyor. Mardin'in o evleri de masalsı geliyor. O konaklar farklı geliyor. O aile dinamikleri farklı geliyor. O yüzden daha birazcık da belki oryantalist bir yaklaşım. Biraz evet. Sanki yurt dışına satılırken çok faydası olabilecek. Hani turizmi etkileyecek. Hani onların görmek istediği şekilde yansıtılıyormuş gibi hani biraz sanki. Satışlarda düşünülüyormuş gibi. Ki yani sadece yurt dışı satışı da değil. yani yurt dışı satışlarının da göz önünde bulundurarak biraz daha böyle dediğin gibi oryantalist bir bakış açısıyla mekanları seçerken onları seçtiklerini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine böyle dizi yorumları yapmamızı istiyorsanız bize yazın. Bu videoda bizce sevdiğimiz ve ilgimizi çeken yönleri alarak incelemeye çalıştık Hercai dizisini. Ve bizce neden bu kadar popüler oldu, neden bu kadar tuttuğunu da konuşmuş olduk. Bizi takip edin ve bir sonraki videolarımızdan haberdar olun. Hoşça kalın.